Sevgili takipçilerim ve izleyiciler, YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Gökçeada'nın meşhur Efi badem kurabiyesi tarifi paylaşacağım. Günlerce bayatlamayan çayınızın, kahvenizin yanına eşlik edecek olan Efi badem kurabiyesi tarifiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Önce bademi hazırlayarak başladım. Bademi büyüklüğüne göre 4'e, 3'e bölerek dilimledim. Ben bir müddet bademi kavuruyorum. Kavrulduğu takdirde bademin lezzetinin daha çok ortaya çıktığını düşünüyorum. Hiç kavurma işlemi yapmadan direkt bademi kullanabilirsiniz ama dediğim gibi ben kavurarak yapmayı tercih ediyorum. Kavurma işlemi bittikten sonra tavanın sıcaklığıyla badem kavrulmaya devam etmesin diye bir tabak içerisine alıp bademi soğumaya bıraktım. Badem soğurken ben de unu kavuruyorum. İsterseniz ilk önce unu kavurup daha sonra da bademi kavurabilirsiniz. Çünkü unun soğuması bademe nazaran daha uzun sürüyor. Unu kavururken de orta ateşte kesinlikle karıştırmayı bırakmadan dikkatli bir şekilde çok fazla renk almayacak un, beyazdan krem rengine dönünce kavurma işlemini bırakabilirsiniz. Unu kullanmadan önce iyice soğumuş olması gerekiyor. O yüzden cam bir kase içerisine aldım. Çok daha kısa sürede soğuyor cam kase içerisinde. Ara ara karıştırarak unu soğuttum. Un soğuduktan sonra kurabiyeyi hazırlamaya başlıyorum. 250 gram oda sıcaklığında tereyağı çok iyi bir şekilde oda sıcaklığında yumuşamış olması gerekiyor. Üzerine yarım su bardağı pudra şekeri koydum. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitredir. Mikserle iki malzemeyi karıştırdım. Benim kolumda bir rahatsızlık olduğu için kolumu çok fazla zorlamak istemiyorum. Siz isterseniz bir çırpma teliyle de bu karıştırma işlemini yapabilirsiniz. Bir adet yumurta. Yine mikserle karıştırmaya devam ettim. Efi badem kurabiyesinin bir türlü videosunu çekmek kısmet olmamıştı. Bir takipçim Efi badem kurabiyesi tarifi var mı deyince bu kurabiye tarifini daha öne çekerek videosunu çekip sizlerle paylaşmak istedim. Umuyorum takipçim için de faydalı bir video olmuştur. Buraya kadar videomu izleyen arkadaşlar, YouTube kanalıma destek olmak isterseniz kanalıma abone olup beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Soğumuş olan unu da mutlaka eleyerek kaseye eklemek gerekiyor. Bunu 3 seferde karışıma ekledim. Unun bir kısmını ekledikten sonra yine mikser kullanarak biraz karıştırdım. En son safhada elimle yoğurma işlemini yapacağım. Tekrar un ilave ediyorum. Dediğim gibi unu 3 seferde karışıma ilave ettim. Şimdi elimle yoğurma işlemine başlıyorum. Şu anda cıvık görünüyor ama siz yoğurdukça hamurun sertleştiğini göreceksiniz. Bu kurabiye tarifinde kabartma tozu kullanmıyorum. Bu kurabiyeyi yapan firma gazeteye vermiş oldukları bir röportajda kurabiyenin içerisinde kabartma tozu olmadığını söylemişti. Kabartma tozu ile yapılan tarifler de var ama ben kabartma tozu kullanmıyorum. Kıvamını da şöyle bakın gösterdim. Şimdi bademi ekleyeceğim. Bademi koyduktan sonra da yoğurup daha sonra şekil vermeye başlıyorum. Gittikçe hamur sertleşip kopuyor. Hamurun zaten böyle olması gerekiyor. O yüzden endişe etmeyin. Sadece bademin eşit bir şekilde hamura yayıldığından emin olmak gerekiyor. Şimdi küçük küçük minik minik cevizden daha küçük bezeler alarak elimin içerisinde sıkıyorum. Yuvarladığınız zaman parçalanacaktır. O yüzden avucunuzun içinde sıkıp yuvarlak bir şekil verdikten sonra önceden yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye tüm kurabiyeleri dizdim. Bu ölçüyle 49 adet minik Efi badem kurabiyesi elde ediyorum.
daha büyük yapabilirsiniz. Pişirme süresi biraz değişecektir. 180 derecede önceden ısıtmış olduğum fırında, benim fırınımda 25 dakikada pişti. Üzeri hafif renk aldığı zaman fırından çıkarın. 2-3 dakika bekledikten sonra pudra şekerini buluyorum. Belirli aralıklar bırakarak bir tepsiye veya büyük bir tabağa pudra şekerine bulamış olduğum kurabiyeleri diziyorum. Tamamen soğumasını bekleyeceğim. İlk sıcaklıkla pudra şekerinin bir kısmını kurabiye emiyor. O yüzden ben tamamen soğuduktan sonra ikinci kez pudra şekerine buluyorum. Daha lezzetli oluyor. İçerisinde de çok fazla şeker olmadığı için dıştaki 2 kat pudra şekeri gayet yeterli geliyor. Gördüğünüz gibi Efi badem kurabiyesinin malzemesi çok az. Dışarıdan satın almaya kalktığınızda çok yüksek bir rakam ödeyeceğiniz bu kurabiyeyi evde çok kısa bir sürede kendiniz hazırlayabilirsiniz. Kapağı sıkı kapanan bir kutu veya kavanoz içerisinde günlerce bayatlamadan saklayıp çayınızın, kahvenizin yanında afiyetle yiyebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.